Yani ben... Tamam, en güçlü sensin, en muhteşem sensin, en erkek sensin. Motora bastın gazı ve bizi mahvettin. Evet, devam edelim. Ne dediğimi unutturdu eleman ya. Burası Bully Boydoy sokak. Bakın böyle geçiyor. Yani minibüslerin, bu şehirler arası minibüsler var aşağı tarafta. Oradan yukarı doğru çıkarken burada gördüğünüz Bully Cafe. Ve bir kahve içeceğim şimdi. Bakın şöyle gösteriyorum. Tatlı, temiz bir yer. Oh, kahve içmek harika. Türk kahvesi içmek 2 kere harika. Kendime geliyorum yavaş yavaş. Çok zevkli ya, çok zevkli. Her yeni günde yeni bir noktadasınız ve bir şekilde bu bazen şehir oluyor, bazen kasaba oluyor, bazen bir konu oluyor, bir insan oluyor. Yeni öğrendiğiniz bir nokta oluyor, bir şehrin bir köşesi oluyor. Yani gezmek gerçekten de insana hayat veriyor arkadaşlar. O yüzden fırsatınız varsa ya da bir şekilde fırsatınızı zorlayarak, yoksa bile bu fırsat yaratarak, zorlayarak bence yola çıkın derim. Küçük küçük de olsa. Küçük küçük de olsa. Evet dostlar, şimdi minibüse doğru yürürken hosteldeki en iyi arkadaşım, kendini dünyalı olarak tanıtan ve bence çok hoş, çok güzel bir tanıtım gerçekten de. Onunla beraber minibüse doğru ilerliyoruz. Şimdi belki minibüse binmeden bir maya alacağız. Bir ucuza pazar biliyor kendisi. Benden çok daha uzun süredir burada yaşıyor. Çalışıyor da aynı zamanda. Sağ olsun bana destek oldu. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş geçiyoruz dostlar. Batum'da bir pazara doğru ilerliyoruz. Burada da bir mayo bulduk gerçi. Şöyle. Excuse me. Do you speak English? No, Russian. Kobuleti'ye doğru ilerliyoruz şu anda. Yaklaşık 25 dakika kadar bir yol var. Yol kaldı daha doğrusu. Batum'dan çok uzak değil Kobuleti. Oldukça yakın. Bir kasaba. Acara bölgesinin bir şehri gibi görünüyor. Çok küçük bir şehir gibi görünüyor ama bence kasaba desek belki daha doğru olur. Ama Gürcistan boyutlarında küçük bir şehir de olabilir. Genellikle buradaki arkadaşlar gitmemi çok önermedi, bir şey yok diye, ama ben görmek istedim. Şimdi Kobuleti'ye geldik. Bu Kobuleti'deki ilk dakikalarımız. Hosteli bulacağız. Burası daha çok böyle bir sayfiye yeri gibi. Genç kuşak sayfiye kelimesinin ismini bilir mi bilmiyorum. Yazlık yer demek. Arapça yanlış hatırlamıyorsam. Burası böyle biraz daha sayfiye yeri gibi bir nokta. Sağ tarafında da restoranlar, marketler, bu tip noktalar var. Şirin, güzel. Şimdi genellikle hostellerinin tabelaları yok. Bu çok enteresan. Yani bulmaya çalışıyorum. Şu anda o sokaktayım. Fakat hostellerinin tabelaları yok. O yüzden de bulmak çok zor oluyor. Tiflis'te, Batum'da bir tık daha kolaydı. Ama böyle küçük yerlerde tabela koymuyorlar. Neden bilmiyorum. Biraz daha yürüyeceğiz herhalde. Yaklaşık 2 kilometre yol yürüdüm minibüsten sonra. Küçük bir ilçe gibi. Kobuleti. Şirin, tatlı, hoş gibi görünüyor. Gelişmemiş çok fazla. Gelişmesine de çok gerek yok. Böyle de çok güzel. Sağlı sollu hosteller, guest house'lar var. Bunların fiyatları birbirinden farklı.
Bazısı 30 lira, 35 lira. Yani yaklaşık 450-500 arasında. Şimdi kendi hostelimi, ayarladığım hosteli bulmaya gidiyorum. Denizden biraz uzaklaşıyoruz tabi. Daha az ücret ödediğinizde. Bugün denize girebilir miyim bilmiyorum. Belki girerim. Belki yarın. Bakalım Gürcistan'da deniz nasıl? Baglioti 40'ı bulduk. Hostelimiz bu. Gayet tatlı, gayet güzel. Görüyorsunuz. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Wonderful. Arkadaşlar, hostel burası çok güzel. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Yes, çok güzel. And here kitchen, right? Thank you. Thank you. What's your name? What's your name? Name Maria Nargiza. 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 Beautiful name. Ha? Tolga. Nice to meet you Nargiza. Tolga? Yes, Tolga. Nar- Böyle hoş bir mekanda kalacağım. 2 kişilik, yani odada 2 tane yatak var. Öyle gözüküyor. Duşunu gördüm. Çok temiz. Yani her zaman şehirlerin dışındaki noktalar daha temiz arkadaşlar, hosteller. Bu benim daha önceki deneyimlerimde de böyleydi. Yani mesela Afrika'da, Gana'da falan da hep bununla karşılaştım. Orada da hostellerde kaldım çünkü. Yani mesela Akra'nın, başkent Akra'nın içerisindeki hostellerle dışındaki hosteller arasında hep bir fark oluyor. Bu tip hosteller çok daha şirin, çok daha güzel oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz tatlı. Nergis Hanım yatağımı hazırladı. Püfür püfür esiyor yaz sıcağına rağmen. Deniz birazcık uzaktaymış. Onu öğrendik. Böyle arka arkaya şu tarafa doğru bahçeler ve tarlalar var. Küçük tarlalar. Küçük evler var. Kobileti'yi gezeceğiz. Evet dostlar, şimdi markete gidelim. Hostelimizdeki ilk dakikalar. Nergis Hanım çok uzun yürüyecekti Beşleri için. Sanırım bir arkadaşına doğru gidiyordu. Dedim ki hiç gitme Beşleri. Ben onu senden sonra alırım. Ya da belki bir gün daha fazla kalırım. Beşleri'yi unutma. Anlaşamadık. Tercüme şeklinde Google Translate'ten yaptık bunu. Sağ olsun tatlı gülümsemesiyle sağ ol dedi Türkçe. Yaşlı da bir hanım, yani 55-60'ın üstünde herhalde. Genç gözüküyor ama öyle hissettim. Kilolu da, yürürken de biraz zorlanıyor. Dedim şimdi bu sıcakta oraya kadar da gitmesin kadıncağız. Bir şekilde hallederiz. Evet. Bakın şöyle bahçelerden geçe geçe ilerliyorum dostlar. Yine bir oksijen kaynağı, yine bir oksijen şehrindeyiz. Gürcistan'ın büyük şehirlerinde bile bu vardı. Biliyorsunuz ben Tiflis'te bir ormanda kayboldum. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Böyle küçük küçük evler ve market, buradan ilerleyip sağ tarafa devam edilecekmiş. Evet, marketin oraya geldik. Bakın böyle Spar diye bir marketleri var. Şimdi bir bakalım makarna bulabilecek miyiz dostlar? Sorry. Bakın bu top kekler 5'leri. 2'leri civarı bunlar. Tek tek görmek lazım. Makarna. Makarnaya bakıyoruz. 1.55'e var. 3 diyor. O farklı bir şey galiba. 2'leriye var. Hangisinden alalım? Şu 1.55, şu 3 ama 2 katı gözükmüyor. Bu 4'leri. Bu fena değil. 1.55, 2 tane mi alsam?
Ya da şimdilik bir tane alayım. Evet. Supremo diye bir şey var. 1.29 ama gramajına bakıyorum. Yani hemen hemen aynı aslında. O zaman niye bundan almıyoruz? Ketçaplar var. 3.49, 3.50 liraya görüyor musunuz? Başka arkadaşlar şöyle makarnaya katılabilecek ne var diye bakıyorum. Yok, bunlar snackler. Peynir fiyatlarını görüyor musunuz? 8 liraya, 11 liraya var. Şunlar 24, 25, 15 liraya. Aslında peynir fiyatları hemen hemen Türkiye kadar. Belki bir tık. Yani onun civarında, 6 ya da üstünde olabilir. Bugün müthiş bir değişiklik yaptık. Müthiş bir yemek yaptık. Değişiklik makarnamızda mısır. Mısırlı makarna. Acaba makarna yer mi diye baktım. Ama yiyor. Gel. Gel korkma gel. Gel korkma dostum. Yiyorsun değil mi? Az önce yedi çünkü. Evet, hala yiyor gibi. Yiyecek misin? Yersen biraz daha getireceğim. Evet, yiyor. Aynı sınıftanız. Kedi yoldaşımız. Hosteldeki ilk yemeğim. Ketçap birazcık acı. Ama mısırla makarna. Hayatım boyunca da olsa yiyebilirim. Makarnaya bayılıyorum. Göbeğimden, anladığınız gibi. Buraya geldiğimden beri çeşit çeşit makarna yiyorum arkadaşlar. Bezelyeli makarna, mısırlı makarna, sucuklu makarna, domatesli peynirli makarna. Ama her şey çok güzel. Hepinize günaydın. Şu anda hosteldeyim ve inanılmaz tatlı insanlarla tanıştım. Sağ olsunlar, kahvaltı yapıyorlar. Adele and Voyda. İnanılmaz güzel sohbet ettik dün akşam. Şimdi kahvaltıya oturacağız hep beraber. Şöyle bakın. Bugün gidiyorlar maalesef. O yüzden birazcık üzgünüm. Dün akşam saat yaklaşık birkaç saat bana öğretmenlik yaptılar. Çek Cumhuriyeti hakkında çok fazla şey öğrendim. Kahvaltıdan sonra sizlere Çek Cumhuriyeti hakkında öğrendiklerimi yolda paylaşacağım. We make... Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz bizim bu blueberry. Türkçesini unuttum. I forgot it's Turkish. Oh my god. Blueberry. Yaban mersini. Okay. Yaban mersini ve Adel şöyle süt ve şundan yapıyor. Ben kahve içmeden benim beynim çalışmıyor. Kahve kesinlikle benim beynimin benzini arkadaşlar. En iyisi biz kahvaltı yapalım. Sonra devam ederiz. Şimdi bize Adela sağ olsun çok güzel bir Çek Cumhuriyeti'nden bakın markalar. Çek, right? Hı hı. Görüyor musunuz? Bunlardan bir kahvaltı hazırladı. Gerçekten çok güzel. Çok tatlı dostlardı. İki genç ve Çek Cumhuriyeti'ndendiler. Dün gece bayağı bir sohbet ettik uyumadan önce. Çek Cumhuriyeti hakkında çok fazla bilgi verdiler. Gerçekten hoş ve güzel bir ülke. Tam bir sosyal demokrat yönetime sahip. İnsanların çeşitli konularda güvenceleri var. Onları öğrendim. Yaşam biçimleri, kültürleri. Çek dilinde 3 tane tens var. Bu ilginçti arkadaşlar. Sadece 3 tane tens. Gelecek, şimdiki zaman ve geçmiş. O yüzden de öğrenmesi oldukça zormuş Çek dilini. İnanılmaz tatlıydılar. Sabahleyin kahvaltı yaptık birlikte. Şimdi yaklaşık 1 saat sonra ayrılacaklarmış otelden.
Ben biraz daha önce çıktım denize gitmek için, vedalaştık. Evet dostlar, şimdi denize doğru gidiyoruz. Denize doğru ormanın içerisinden böyle bir yol var Kobileti'de. Hava serin, biraz rüzgarlı. Karadeniz'deyiz sonuçta. Yani o bildiğiniz yoğun yaz sıcağı yok. Bence bu güzel. Ben sıcağı çok sevmiyorum zaten. 3 yıl Mersin'de yandım diyebilirim tam tabiriyle. Akşamleyin serin olması gerçekten de iyi. Ot biçiyorlar. Buraları biraz daha düzenlemişler. Arka taraf biraz daha orman. Şöyle size yukarıdan bir göstereyim. Sonra aşağı doğru geçeceğiz. Şöyle bakın. Bayağı uzağa kadar ilerliyor plaj. Çok kalabalık değil. Çek arkadaşlar kalabalık olduğunu söylemişti ama tabii kalabalık kavramı göreceli. Çek Cumhuriyeti'nin nüfusu yanlış bilmiyorsam 10 milyon kadar. Bakın şunu da size göstereyim. Bu şekilde geleneksel danslarını yapıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü üzerlerindeki kıyafetin ön tarafında Gürcü alfabesinden kelimeler vardı. Şu anda kum gözüküyor. Daha sonra biraz böyle küçük taşlar var. Böyle ters akıntı falan yoksa ben her türlü suda yüzerim arkadaşlar. Problem değil. Fakat dalgalı gözüküyor. Dağları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Batum buradan yaklaşık 60-70 kilometre kadar uzaklıkta. Kobileti Acara bölgesinin bir diğer şehri. Şurada abla köpekleri besliyor. Gürcistan'ın her yerinde köpekler var arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle küçük taşlık bir deniz. Ayakları çok acıtmıyor. Ah sıcak yalnız. Evet sıcak. Evet ilk kez denize girmek Gürcistan'da nasip olacakmış. Yurt dışında oh taş taş taş. Ah, soğuk mu bakalım. Evet gerçekten soğuk. Akdeniz'den sonra oldukça soğuk geliyor. Ama ben Akdeniz'in sıcağını da çok sevmiyorum. Burada denize girdiğinizi hissediyorsunuz. Tertemiz. Fakat yürümek zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika kadar yüzdükten sonra bu zor taşlı yerlere basa basa biraz ayaklarımızı çize çize şu terliğimize ulaşmaya çalışıyorum. Vücut ağır olunca taş daha zor oluyor. Gerçekten. Gerçekten de çok güzel. Çok hoş. Denize girdim. Deniz hafif soğuk. Serinletici. Denize girdiğinizi hissediyorsunuz. Yani beni tanıyanlar bilir. Ben kolay kolay bir şeye soğuk demem. Deniz gayet güzel ve gayet soğuk. Şimdi sahilin tadını çıkartıyorum. Yaklaşık ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama herhalde birkaç saattir buradayım. Güneşleniyorum. Birkaç kere denize girdim. İyi ki geldim. İyi ki yola çıktım. Devam edebildiğim kadar devam edeceğim. Dolar yükselmeye başladı Türkiye'de. Var olan bankadaki bazı paralara
vergi koyacaklarından bahsediyorlar. Ya ufacık bir param var zaten de. Ona da vergi koyarlar. Kendilerinden çıkmaz o para. Hep bizden çıkar. Bir şekilde yola devam etmeye çalışacağım. Edemezsem de geri döneceğim. Zaten ona da şahit olacaksınız. Neyse, şimdi bu pis problemleri düşünmeyelim. Geride bıraktık. Şimdi kumsalın, denizin birazcık keyfini çıkartalım. Hamaklarda yatabiliyorsunuz arkadaşlar, isterseniz. Güzel düzenlemişler, şirin düzenlemişler. Böyle bayağı uzun bir sahil yapmışlar. Evet, bu şekilde dostlar. Pancar, birazcık peynir, patates, mısır. Ve bugünkü yemeğimiz bence harika. Hepsi pazardan, köylülerden. Yani olabildiğince sağlıklı bence. Pancara bayılıyorum. Nergis, thank you very much. Thank you very much for everything. Wonderful. Wonderful. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.